Herkese merhaba. Aşçının kanalı Aşçı Tarifine hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda sizlere yumuşacık, inanılmaz lezzetli, Fransızların brioche ban ekmekleri gibi tereyağlı mükemmel bir hamburger ekmeği tarifi paylaşacağım. Bu tarifimde ayrıca size sadece 1 lira 10 kuruş maliyetle nasıl hamburger ekmeği yapılır, kullandığım ölçüleri ve bu ölçüleri tek tek maliyetini göstereceğim. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 1 lira 10 kuruşa mal edeceğiz bu hamburger ekmeklerinin bir tanesini. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel tarifin detaylarına geçiyorum. Bütün malzemeleri hazırladım ve maliyetlerini çıkardım. Yarım bardak oda sıcaklığında sütüm var. Maliyeti 60 kuruş yapıyor. Üzerine 3 yemek kaşığı şekerini ilave ediyorum. Maliyeti 28 kuruş ve biraz karıştırıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı kuru maya ilave ediyorum. Maliyeti 34 kuruş ve karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 2 yumurta ilave ediyorum. Maliyeti 2,10 kuruş. Karıştırmaya devam ediyorum. Yumurtalar karışınca üzerine 2,5 su bardağı unu eleyerek koyuyorum. Maliyeti 2 lira 10 kuruş. Unu eleyerek sıvı malzemenin üzerine aldım ve yavaş yavaş karıştırıyorum. En son üzerine 2 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Maliyeti 1 kuruştan daha az tutuyor ama ben yine de görmeniz için yazdım. Şimdi hamur toparlanana kadar ortalama 5 dakika yoğurdum ve bir kaba alıp üzerini streçleyip 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamuru tezgaha alıp bir 5 dakika daha yoğurduktan sonra üzerine 70 gram tereyağı ilave ediyorum. Maliyeti 3 lira 14 kuruş yapıyor. Böylece son ürünü de eklemiş oldum. Hamuru tereyağına yedirmek için yoğurmaya başlıyorum. En başta biraz zorlanabilirsiniz. Ama hamur yağı emdikçe pürüzsüz güzel bir kıvamı olacak. Bu şekilde vur ve katla yöntemiyle 7-8 dakika daha yoğuruyorum. Ve sonra içi yağlanmış bir kabın içine alarak ortalama 1 saat, 1 saat 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Dinlenen hamuru tezgaha alıyorum ve 8 eşit parçaya bölüyorum. Bu hamurdan tam 8 parça çıkıyor. Böylelikle biz bu hamuru toplam 8 lira 59 kuruşa mal etmiş olduk. Yani her bir hamur bezesini de 1 lira 10 kuruşa mal ediyoruz böylelikle. Şimdi hamur bezelerimi alıyorum ve hamur parçalarını dışarıdan içeriye doğru katlıyorum. Ve elimde yuvarlayarak pürüzsüz güzel bir beze haline getiriyorum.
Nasıl yaptığımı bir kez daha gösteriyorum. Dışarıdan içeri doğru katlıyorum. Güzelce ek yeri alta gelecek şekilde yuvarlıyorum. Bütün bezeleri yaptım. Şimdi bunları tepsime alıyorum ve üzerini streç veya başka bir tepsiyle kapatıp ortalama 1 saat, 1 saat 15 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Bu arada bir yumurta sarısı var burada. Üzerine bir yemek kaşığı su ilave ettim ve güzelce çırpıyorum. Mayalanan hamburger ekmeklerimin üzerine güzelce sürüyorum. En son isteğinize bağlı olarak susam ilave edebilirsiniz. İsteyen sade de bırakabilir. Şimdi bunları önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ortalama 15-20 dakika pişmeye gönderiyoruz. Evet, hamburger ekmeklerim fırından çıktı. Şimdi çok az bir tereyağı erittim ve ekmeklerin üzerine sürüyorum. Bu daha yumuşak olmasını sağlıyor görmüş olduğunuz gibi. Bu haliyle en son kullandığımız yumurta sarısı, tereyağı ve susamı da ilave edersek 1 lira 10 kuruş birim maliyetle bir hamburger ekmeği yaptık. Siz de bu güzel, basit ve hazır alacağınızdan daha ucuza mal edeceğiniz ve daha lezzetli olan bu hamburger ekmeğini evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu ekmeklerle size önümüzdeki haftalarda burger ve sandviç tarifi vereceğim. Bizi yakından takip etmeye devam edin. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.